Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şu haftalık grafiklerden bir emtialara da bakalım istiyorum. Ons gümüşte uzun zamandır takip ettiğimiz 24.70-24.17 direnç bölgesi korunmuş durumda bu hafta için. Yukarıda 24.70 üstüne atmadığımız sürece yaklaşık 3-4 haftadır konuştuğumuz bu düzeltme sürecine girebileceğimizi söyleriz. Her ne kadar 2 haftadır hafta başında satışlar güçlense de sonrasında güçlü alımları görüyoruz. Aslında gümüş için çok fazla söylenecek bir şey yok. 24.70 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Şurada da bakın yaklaşık 4 hafta önce belirlediğimiz 23-22 bölgesi vardı. Bir türlü bu 23-22'nin de altına inemiyor. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de satışların derinleştiği ve düzeltme sürecine girildiği bir dönemi takip edeceğiz. Ancak tabi buradan bir ons altına baktığımız zaman burada durum biraz farklılaşmaya başladı. Yukarıda 1916 direnç bölgemiz önemli diyorduk. Altındaki 24.70'e denk gelen bölge. Bu bölgenin üstünde bu hafta bir kapanış aldık. 1920'den kapanış geldi. Fakat ons gümüşün açıkçası o direncini kıramadığı, 24.70'in üstüne geçemediği bir süreçte altının da bu direncinin üstünde kalabilme şansı pek yok. Dolayısıyla önümüzdeki hafta çok belirleyici olacak. Ons gümüşteki satışlar tekrar derinleşecek olursa ons altında da bu fake bir kırılım olarak kalacaktır ve mutlaka gümüşle birlikte altın da bir düzeltme sürecine girer. O nedenle de altın yatırımcısı önümüzdeki hafta ons gümüşü yakından takip etmeli ve şu yukarıda 24.70 üstündeki hareketlerin kalıcı olduğunu görmesi gerekecek. Aksi takdirde ons altında bir fake kırılımla birlikte satışlar derinleşebilir. Buradan altın gümüş rasyosuna hızlıca geçersek, altın gümüş rasyosunda da yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 80-65-79-37 bölgesiydi. Hafta başında gümüşe gelen sert satışlardan dolayı bu bölgeye doğru bir yükseliş takip ettik fakat bakın şu düşüş direncini çalıştırmış durumda. Burada 80-65 üstü kapanışlar görmediğimiz sürece altın ve gümüşün o direncini kırma ihtimali gündemde olacak. Ancak 80-65 üstü hareketler gördüğümüzde gümüşün güçlenerek satışa döndüğü ve altını da peşinden sürükleyeceği bir düzeltme sürecini takip ederiz. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 75-75-74-58 bölgesi. 74-58 altında hareketlerde artık altın ve gümüşün iyice güçlendiği ve yükselişe devam ettiği bir süreci gösterecek. Buradan ayırmadan bir platin ve paladyuma da bakmak istiyorum. Ayrı bir videoda bakıyorduk ama bugün kısa olacak analizler, o yüzden hepsini bir bakacağım. Altın ve gümüşte takip ettiğimiz direnç bölgesi platinde 1103-1075 bölgesine denk geliyor. Son hafta buradan bir satış süreci takip ettik. Dolayısıyla burada da 1103'ün kırılamadığı bir hareket gelmiş oldu. Burada gene platin yatırımcısı gümüşü takip edecek. Gümüşün yükselişi 24.70'i geçmesi ons altının kırılımının teyidi olacaktır. Bu da gene platine de alımları getirir ve 1103'ün kırıldığı süreci takip ederiz. Aksi takdirde burada da bir düzeltme sürecine girme ihtimalimiz hala güncel. Şimdi buradan hızlıca bir paladyuma geçelim. Paladyumda durumlar biraz sıkıntılı. Gerçi şu son 2011'den bu yana yaptığımız bir analiz vardı. Bu analizde de paladyumun ne kadar güçlü durduğunu aslında bahsetmiştik. Dolayısıyla altın, gümüş ve platinin o düşüş sürecine katılmadığı için yükselişlere de katılamadığı bir süreci takip ediyoruz. Aşağıda 1653-1501 önemli bir destek bölgemiz. Bakın şu düşüş trendini korumaya devam ediyor. Bunun sonlandığını, düşüşün sonlandığını söyleyebilmemiz için 1882'nin kırılması gerekiyor. Sonrasında da yukarıda 1992 kırıldığı takdirde de yükselişlerin başladığını söyleriz. Aksi takdirde şurada yatay bantta hareketini takip edeceğiz paladyumun. Burada da tabii yukarıda 1992'nin kırılması için altın ve gümüşün kalıcı bir şekilde o direnç bölgesini geçmesi ve platinin de satışını sonlandırıp 1103'ün üstündeki hareketlerini görmemiz lazım. Bu hareketler geldiği takdirde de paladyumda çok sert yükselişler takip ediyor olacağımızı düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram gümüşte 14.53 direncimizi takip ediyorduk. Geçtiğimiz 2 hafta bu bölgenin üstünde hareketler görsek de tekrar satışlarla bu direncin altına dönmüştü. Fakat son yükselişle birlikte özellikle dolar Türk lirasının 18.70'in de üstüne yerleşmesiyle
14.53'ün kırıldığı bir süreci takip ettik. Yine gram yatırımcısı onsları takip edecek. Ons gümüşte direnç korunduğu sürece altının da satışa dönebileceği, dolayısıyla gramlarda da satışların gelebileceği süreci takip edebiliriz. Yalnız bu satışlar düzeltme olacaktır ve alım fırsatıdır. Kaldı ki dolar Türk lirasının yükselişine devam etmesi durumunda bu düzeltmeleri gramlarda göremeyebiliriz. O yüzden paçal alımlar yapmak veya dirençler kırıldıkça kademeli alım yapmak daha sağlıklı bir strateji olacaktır. Aşağıda da olası onslardaki satışların derinleşmesi ve bir düzeltmeye gidilmesi, dolar Türk lirasındaki yükselişlerin devam etmemesi durumunda 14-16'nın kırıldığı bir süreci takip ederiz. Bu da 13.40'lara kadar satışları derinleştirebilir ancak bu çok zor bir ihtimal olacaktır. Daha düşük zaman dilimlerinden hafta içi takip etmek daha sağlıklı olacaktır bu grafikleri. Buradan hızlıca bir gram altına bakalım. Gram altında 1084 kırıldıktan sonra şu yatay bandın hedefi olan 1147'ye doğru hareketler gelebilir demiştik. Şu an için 1157'den bir kapanış aldık. Yine burada da onslarda hareketi takip ediyor olacağız. Ons altının bir fake kırılım olma ihtimali ve tekrar satışa dönmesiyle burada da bir miktar satış görebiliriz. Yükselişlerin devam etmesi halinde de daha düşük zaman dilimlerinde Fibonacci uzatma seviyelerini kullanarak daha önce görülmemiş olan seviyeler için hedeflerimizi daha net belirleyebileceğiz. Kısacası gram yatırımcısı onslardaki kırılımları veya olası düzeltmeleri yakından takip etmesi gerekecek bu hafta. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.